bölgesine bir kazanıklık vermek için yapıyoruz bu işlemi. Şöyle kekiklerini alayım ve diğerini yerleştireyim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Gene bakımlanmış bir dana T-bone. Bugün gene sous vide denemelerimizden bir tanesini yapacağız. Allah izin verirse soya soslu ve birkaç tane de yeşillikli bir deneme yapacağız Allah izin verirse. Bunlar vakumda dinlenen T-bone'lar. Gayet güzel bir şekilde dinlendi, yumuşacık. Zaten bonfile ve kontrofileden oluşan bir kısım olduğu için gayet iyi. Yani en yumuşak et, üçüncü en yumuşak et antrikottan sonra. Bonfile, antrikot, kontrofile diye gider. Böyle yumuşaklıklar devam. Bunlar zaten kanıtlanmış ve belli olan yumuşaklıkta etler olduğu için söylemeye gerek yok zaten. Karabiber, tuz koymayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi tuz koymayacağım. Çünkü onların yerine soya sosu ekleyeceğim buna. Şöyle bir tanesini içine koyalım. Hemen üstüne biberiyesini ekleyelim. Şöyle kıralım içine. Evet. Sonra sarımsak tozumuz. Evet. Ve ondan sonra hemen soya sosumuzu da dökelim. Yeter. Hemen yine poşetimizi ayarlayalım. Şöyle kenara koyuyoruz. Bunun üstüne bir miktar sarımsak. Bolca böyle. Sarımsak çok yakışıyor. Sous vide denerseniz. Gene biberiye dal olarak. Karabiber zaten koymuştuk. Ve arka tarafına koymayacağım. Şöyle kapatıyoruz. Biraz da soya. Fazla değil, azıcık. Ve olay tamam. Şimdi doğru okuma gene. Evet. Bakın arkadaşlar. Sıvı olayında da normalden şöyle hep göstereyim. Şöyle hemen bir yaklaştıralım. Bakın. Şurada Garnier diye bir şey var. Garnier. Yanında da Dry'in altında Moïse. Bu ikisini seçtiğimde hemen yani suyu görür görmez, sıvıyı görür görmez vakum olayına geçiyor. Yani seal olayına geçiyor. Teması aldığı an işi bitti. Bakın şurada az bir şeycik bir geldi. Mesela çok azıcık bir şey geldi. Diğer taraflarda bir şey yok. Bu sıvıyı aldığı an sensör hemen işine başlıyor. Yakma işlemine başlıyor ve olayı bitiriyor. Evet dostlar. Şimdi bunun işlemi tamam. Hemen geçiyoruz sous vide'ye. 2 dakika sonra sous vide'deyiz. Yani benim için 2 dakika, sizin için 2 saniye bile değil. Hadi bakalım pişirme aşamasına devam. 65 derecede makinamız ısındı. Şimdi içine koyuyoruz. Bunu tam 2 saat pişireceğiz 65 derecede. Hemen derecesini de ayarlayalım. 2 saat sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Yola devam. İşlem bitti arkadaşlar. Şöyle alalım. Güzelce keselim şunları. Şimdi sevgili dostlarım hiç vakit kaybetmeden dosdoğru ocağa geçiyoruz. Tereyağlı ve kekikli bir şekilde, harika bir şekilde bunu güzelce bir kızartalım, üstünü böyle bir görüntü alsın. Hadi bakalım. Evet. Şimdi altını güzelce açalım.
Atalım hemen kekikleri içine. Ve saygıdeğer dostlar, hemen bu da gelsin. Şimdi bir müddet böyle hafiften kızarması gerekiyor. Yağ şu arka tarafta erisin. Arkadaşlar, tereyağını eritmeden koymamın sebebi şu. Tereyağı çok çabuk eriyor ve yanıyor. O sebepten böyle bu şekil yaparsanız daha hoş olur. Daha güzel olur, daha iyi nüfuz eder. Yoksa eritip koymayı ben de biliyorum tabii ki. Ama yanar. Tereyağı yandı mı da çok kötü bir şeyi oluyor, görüntüsü oluyor arkadaşlar. Hiç tavsiye etmem yani. Öteki türlü zaten pişirme ve kızartma işlemini her türlü bununla yapabiliyorsunuz. Hiçbir problemi yok. Şöyle üstüne atacaksınız. Şunu alalım. Güzel bir şekilde bir kızarsın bakalım. Evet, görebildiğiniz gibi yağ hafiften kızarmaya başladı artık. Yani kararıyor. Hemen bunun da işlemini bitirip diğerini koyacağım. Şöyle çevireyim. Kızardı zaten. Sıkıntımız yok. Pişmiş bir et. Sadece üst bölgesine bir kazanıklık vermek için yapıyoruz bu işlemi. Şöyle kekiklerini alayım ve diğerini yerleştireyim. Bunu hemen tahtamıza olay bu kadar. Hemen şöyle bir yaklaştıralım. Evet. Harika. Şimdi Victorinox'u kenara bırakalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kontrfile. Ve de bonfile. Şöyle kenara. Gel bakalım çatalcığım. Hatta hiç çatala bile gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Harika bir şekilde görünüyor. 10 numara. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim bir tadına bakalım. Acayip yumuşak. Zaten sous vide'nin olayı bu. Bonfilesi de harika. Arkadaşlar, şimdi soya sosunu koyduk. Çok tuzlu olabilir falan pişman diyenler çıkabilir. Alakası bile yok. Hatta bunun birazcık daha tuza dahi ihtiyacı var. Öyle de diyebiliriz yani. Birazcık daha az tuzlu bile olmuş. Şimdi şunun rengine bakalım arkadaşlar. Evet. Pembeliği hafiften görebiliyorsunuz şu bölgelerde. 65 derece 2 saat. O kadar büyük ve kalın bir et olmadığı için içi kırmızı gözükmez. Bak bu kısmında biraz daha mesela hafif kalın. 1,5 parmak kadar. Burası bile gene normal gözüküyor. Orta iyi pişmiş. Çok pişmiş değil. Orta iyi pişmiş. Yani kırmızılığı gitmiş. Normal bir hale gelmiş. Evet, bakın görebiliyorsunuz şu kısımda yani fazla pişmediğini ondan dolayı demek istiyorum. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, tarif, pişirme tekniği ve yapılışı hakikaten beğendiyseniz lütfen bir beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz sevgili dostlarım lütfen abone olmayı unutmayın.
Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.